Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Albin Planic ile Anatoly Lutikov arasında 1969 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsanız like atmayı, Albin Planic hakkında olabilir, Lutikov hakkında olabilir, yorumlarınız varsa da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerime memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz analizimize geçelim. Albin Planic zaten beyazlarda, Lutikov da siyahlarda diyerek şimdi başlayalım. E4, at C6, D4, E5 hamlesinden sonra DE5, at E5'ten sonra at F3 hamlesi oynandı. Burada yapılabilecek iki temel hamle vezir F6 ya da D6 hamlesidir. Burada Lutikov vezir F6 oynamayı tercih etti. Burada baktığımızda at C3 gibi açılış hamleleri yapılabilir. Fil E2 gibi bir hamle de oynanabilir. Burada Albin Planic direkt at E5 almayı tercih etti. Vezir E5'ten sonra biraz daha konum dengeye geldi. Bahsettiğimiz fil E2 ya da at C3 hamleleri yapılsaydı Planic biraz daha iyi durumda olacaktı. Peki şimdi nasıl devam etmeliyiz? Fil D3 ile devam edildi. Fil B4 hamlesi şimdi burada geldi. Lutikov'un yaptığı bu hamleyi ben zaten hata olarak nitelendirecektim ki makinede zaten bu şekilde görüyor. Çünkü sizin konumunuzu iyileştirmeye yarayacak hamleler yaptırmaya çalışıyor gibi. Mesela C3 ya da at D2 oynamak bizler için yani konumumuzu geliştirmek adına çok sağlıklı hamleler olacak. Aslında fark etmeden Lutikov buna bir imkan sağlamış oldu. Peki Planic buna karşılık nasıl bir yanıt veriyor? At D2 ile yanıt veriyor ve atını aslında geliştirerek bir güzel hamle yapmış oluyor diyelim. Peki burada şimdi Lutikov nasıl devam edebilir? At F6 ile devam edebilir. Gayet güzel bir hamleyle. Kısa roktan sonra burada D6 hamlesi geldi. Şimdi bu yapılan D6 hamlesinin ötürü bir takım sıkıntılar yaşanacak. Özellikle fil için. Peki şimdi D6 hamlesi yapıldıktan sonra bizim Planic adına yani bu hamleyi nasıl değerlendirmemiz gerekir diye düşündüğümüzde burada iki tane kuvvetli hamle mevcut. Biri at C4 hamlesi, biri C3 hamlesi. Burada Planic at C4 hamlesini tercih etmiş. C3'ü daha sonradan da yapabilirim demiş. Önce bir atımı merkeze getirip ve de veziri de tehdit ederek oynamam lazım diye düşünmüş. Aslında benim de yapabileceğim hamle tarzında bir hamle olduğu için aslında hoşuma gitti diyebilirim. Peki vezir E7 hamlesinden sonra C3 oynandı. Fil C5 ve B4 hamlesinden sonra burada fil B6 hamlesi geldi. Bahsettiğim gibi filin sıkışması durumu burada aslında gerçekleşiyor. Ve burada Planic bu planın aslında devam ediyor diyebiliriz. Ve de tabii ki vezir kanadı piyonlarını geliştirerek devam ediyor. A4 oynadı. En doğru hamle A4 hamlesiydi. Şimdi fil G4 hamlesi geldi. Yani baktığımızda burada neden A5 oynamamıza karşılık işte A6 ya da C6 gibi bir hamle oynamadı. Aslında burada C6 oynaması daha sağlıklıydı ama zannediyorum Lutikov'un aklında şöyle bir durum var. Siz burada fil G4 oynadığınızı varsayalım. Diyelim ki vezir C2 oynadınız. Vezir C2 oynadığınızda bile burada A5 oynadıktan sonra fil F2 vurmak gibi bir fikri olabilir Lutikov'un. Ne kadar yanlış olursa olsun bu tür fedaları hesaplamak, gözden geçirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Fil F2 vurduğunuz durumlarda bir şekilde tehlikeli ataklar oluşturabileceğini hesaplıyor olmalı ama bu hesabın ben yanlış olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki Lutikov'un bu fil G4 hamlesine karşılık Planic nasıl yanıt veriyor? Vezir E1 ile yanıt verdi. F2 piyonunu korudu gayet güzel. Ve de vezirine aslında güzel bir yerde ayırmış oldu. C2 hamlesi daha sağlıklı dediğim gibi ama E1 hamlesinde ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Burada C6 hamlesi sonradan geldi. Artık filimizi bir şekilde C7 karesine dönmeye ya da D8 karesine dönmeye hazırladık. Burada fil G5 hamlesi geldi. Fil G5 hamlesinin biraz yanlışlık içerdiğini söyleyebilirim. Burada fili almak daha doğru bir hamle olabilirdi ama burada aslında bir acelemiz de yok. Fil G5 oynamamız normal diyebiliriz. H6 hamlesinden sonra fil H4 oynandı ve fil C7 hamlesinden sonra F4 hamlesi geldi. Şimdi beni
takip edenler, videolarımı izleyenler iyi bilir ki ben F4 ya da F5 sürüşlerine biraz karşıyımdır. Ama ne olursa olsun buradaki F4 hamlesinin ben en kuvvetli hamle olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü şahın çaprazını biraz zayıflatmış olsanız da F4 hamlesi size burada birçok imkan sağlıyor. Merkeze bir güç getiriyorsunuz ve de burada aslında atağınızı kuvvetlendiren bir hamle yapmış oluyorsunuz. Bence bu sebeple bile, yani bu tek sebeple bile F4 hamlesinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi Lutikov nasıl devam etmeli? Konum aleyhine sonuçta. Hani burada uzun rok mu yapmalı, vezir d7 gibi bir hamle mi yapmalı diye düşündüğümüzde uzun rok hamlesi kendisi için en kuvvetli, kendisi için en dayanabileceği varyantı aslında diyebilirim. Ama burada maalesef Lutikov'un son hamlesi, daha doğrusu maçı tamamen aleyhine döndüren bir hamle yapıyor. Burada G5 gibi büyük bir hata yapıyor aslında. G5 beyazlara çok büyük bir fırsat sağlıyor ve aslında Planic de bunu kaçırmıyor. Bu hamle ve varyantlar nedir diye baktığımızda FG5, HG5 ve fil G5'ten sonra D5 oynandı. Burada ED5'ten sonra fil H2, şah F2, fil E6, şah E2, fil F5'ten sonra şah D1 oynadığımızda fil D3 ve fil F6'dan sonra vezir E1, kale E1 şahtan sonra burada şah F8 oynandı. Şimdi burayı hızlı geçmemdeki sebep birçok aslında taş alımının olması ve aslında konumun buradan sonrasının daha da incelenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığımızda beyazların atı boşta, siyahların da kalesi boş durumda. Şimdi biz bu durumu nasıl değerlendirmeliyiz? Burada nasıl devam etmeliyiz diye baktığımızda bence burada kaleyi alarak direkt yolumuza devam etmeliyiz. Zaten burada Pjanic artık tamamen üstün durumda ama bir şekilde son noktayı da koymamız gerekiyor bence. Peki Pjanic nasıl devam etti burada o zaman? Fil H8'de devam etti. Peki rakibimiz yani Lutikov ne yaptı? Fil C4 yaptı. Kale H1 oynadı Pjanic. Fil B3, şah C1'den sonra burada fil D6 oynandı. Fil F6, şah E8 ve kale H8'den sonra fil F8 ve burada Pjanic artık bitirici noktayı, yani bitirici hamleyi artık yapıyor. Burada fil G7 oynadıktan sonra Lutikov artık maçı terk etmiş. Çünkü artık burada taşlar sadeleştikten sonra kalan konuma baktığımızda Pjanic artık taş üstünlüğüne sahip taraf diyebiliriz. Peki devam etmeye çalışsaydı, örnek veriyorum, bilgisayarın verdiği en kuvvetli hamleyi yapmış olsaydı bile nasıl bir durumda kalacaktı Pjanic? Mesela şah D7 yapıldığında burada DC6 hamlesi veriliyor. Şah C6 oynasanız da zaten burada aslında durumunuz belli. B5 gibi bir şah hamlesi yapabilirsiniz. Kale F8 gibi bir hamle oynayabilirsiniz ki bunu oynamanız zaten öldürücü bir hamle olacaktır. Çünkü kale F8'den sonra fil F8 oynandı. Kale üstün kaldınız. Başka ne oynanabilir diye baktığımızda hani B5 oynandığını varsayıyorum. Şah D7'den sonra tekrar aynı duruma aslında gelinmiş oluyor. Bu sebeple de Lutikov'un artık ben terk ettiğini düşünüyorum. Bu sebeple terk etti diye düşünüyorum. Umarım, evet, burada kalmıştık. Analizimizi burada tamamlayalım. Umarım öğretici ve eğlenceli, keyifli bir analiz yapabilmişimdir. Ren için oyunlarını seviyorum. Sunmayı da çok seviyorum tabii ki. Ben şahsen ne kadar kısa olursa olsun ya da artık ne olursa olsun öğretici olduğunu düşündüğüm için plan için oyunları elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır sevgili arkadaşlar. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Plan için bu maçı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerime memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.